SAM'lar yani seçici androjen reseptör modülatörleri çok yüksek pazarlama vaatleriyle vücut geliştirme camiasında oldukça rağbet görmektedir. SAM üreticileri steroidlerin kas kütlesi oluşturma etkilerini taklit ettiklerini ancak daha az yan etkiye sebebiyet verdiğini iddia ediyorlar. Peki bu doğru mu? Mevcut tıbbi araştırmalara ve anekdotsal kanıtlara ya da gözlemlere dayanarak SAM'ları sizler için steroidlerle karşılaştıracağım. Bu video umarım sizler için bir nebze olsun bundan sonraki seçimlerinizde kılavuzluk eder arkadaşlar. Peki bu videoda sizleri neler bekliyor? Hemen başlıklar haline bir göz atalım arkadaşlar. SAM'lar nasıl çalışırlar? SAM'ların yasal durumu nedir? Steroidler daha fazla kas yapar mı? SAM'lar gerçekten steroidlerden daha güvenli mi? SAM'ların yan etkileri, SAM'ların formları, SAM'ların kadınlar için uygunluğu, sahte ürünler ve son olarak SAM'lar ve steroidler savaşını kim kazanır? Arkadaşlar benim kısa introm dönerken bence hemen yanınıza bir bardak yeşil çay, bir avuç badem veya fıstık alıp arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. SAM'lar bilim adamları tarafından anabolik steroidler gibi aynı amaçlarla formüle edilmiştir. Ancak SAM'ları bugün reçete edilen anabolik steroidlerden kardiyovasküler, androjenik, hepatik veya androjenik etkilerini ortaya çıkartmayacak üstün bir ilaç olması amaçlanmıştır. SAM'lar gerekli araştırmalar yapılıp gerçekten güvenli kabul edilirlerse tıpta anabolik steroidlerle aynı amaca hizmet edecek ve özellikle şu özellikleri arttırmaya yardımcı olacaktır arkadaşlar. Nedir bunlar? Yağsız kas kütlesi, kırmızı kan hücresi sayısı ve kemik mineral içeriği, kaşeksi yani kas erimesinde anemi ve osteoporozdan mustarip hastaları tedavi etmek amacıyla. SAM'lar nasıl çalışırlar? SAM'lar ve steroidler işlevlerinde benzerlikler paylaşırlar arkadaşlar. Androjen reseptörlerine güçlü bir şekilde bağlanırlar ve kullanıcılarda kas oluşumunu, gücü ve yağ kaybını teşvik ederler arkadaşlar. Ancak 1990'ların sonunda formüle edilen yeni nesil SAM'lar steroidler değildir ve bu nedenle ekstrojen testosteron değillerdir. Aslında bu durum SAM'ları kullanıp hala doğal kalma iddiasıyla vücut geliştirme camiasında tartışmalara yol açmaya devam etmektedir. SAM'ların en iyi ve benzersiz bir yapısal özelliği istenen hücrelerde anabolizmi uyarmayı amaçlayan bir mekanizma olan doku seçiciliğini sağlarken diğer hücrelerde istenmeyen etkileri inhibe eder. Böylece anabolik steroidlerle ilişkili yan etkileri potansiyel olarak ortadan kaldırır veya azaltır. SAM'ların yasal ya da hukuki durumuna bakacak olursak arkadaşlar anabolik steroidler kontrollü maddeler olarak sınıflandırılır ve bu nedenle ABD'de ve dünyanın birçok yerinde yasa dışıdır. Bunun tek istisnası hipogonadizm için testosteron verilmesi gibi tıbbi bir durumu tedavi etmek için bir doktor tarafından steroid reçete edilmesidir. SAM'ların yasa dışılığı aslında bazı istisnai durumlarda kabul edilmiştir. Peki nedir bu istisnai durum arkadaşlar? Araştırma amacıyla satın almak tamamen yasaldır. Ancak SAM'lar FDA tarafından insan kullanımı için onaylanmadığından insan tüketimi için satın alınmaları veya satılmaları teknik olarak yasa dışıdır. FDA'nın bu ilacı hala kabul etmemiş olmasının sebebi ise yakın zamanda formüle edilmiş olması ve uzun vadeli etkilerinin henüz belirlenmemiş olmasıdır. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız bence bir an önce olun. Pek fazla bir şey söylemek istemiyorum bu videodan sonra bir gezinin YouTube'u. Çok samimi söylüyorum. Bu kadar bilgi dolu bir başka içerik üreticisi var ise bu videonun altına yorum olarak yazın. Ben de o arkadaşı severek takip edeyim. Belki ben de bir şeyler öğrenirim o arkadaştan. Ama size bir sırrı vereyim mi arkadaşlar? Öyle biri yok. Boşuna aramayın. Hangisi daha fazla kas oluşturur? Steroidler mi, SAM'lar mı? SAM'lar ve anabolik steroidler kullanıldıklarında büyük ölçüde aynı faydaları sağlar. Artan kas kütlesi, güç artışı ve yağ kaybı. Aslında baktığınızda kullanıcılarda anabolik steroidlerle ilgili sonuçların SAM'lara kıyasla önemli ölçüde arttığını gösteren bir sürü tıbbi araştırma vardır arkadaşlar. Yapılan bir deneyde araştırmacılar SAM kullanan insanların 4 ile 6 hafta boyunca yağsız kütlelerini 1 kilogramla 1,5 kilogram arttırdığını bildirdiler arkadaşlar. Bununla birlikte testosteron enantalat kullanan grubun yağsız kas kütlesinde 5 ila 7 kilogram kazanç olduğunu gözlemlemişlerdir. Ve bu kullanıcılar sadece haftada 300 ile 600 miligram doz kullanmışlardır.
Doktor Thomas O'Connor, vücut kompozisyonunda çok az değişiklik olduğu veya hiç değiştirmediği halde SARM kullanan hastalarda kolesterol ve karaciğer profilleriyle ilgili olarak önemli olumsuz etkiler gözlemlemiştir. SARM'lar gerçekten steroidlerden daha mı güvenli? Bakalım şimdi buna. 1935'te testosteronun üretilmesinden bu yana anabolik steroidlerin etkileriyle ilgili neredeyse bir asırlık tıbbi araştırma vardır arkadaşlar. Bu nedenle steroidlerin yararları, yan etkileri veya güvenliği genellikle kısa ve uzun vadede iyi bilinmektedir. Bununla birlikte yakın zamanda keşfedilmeleri nedeniyle SARM'lar için ki özellikle insanlar üzerinde etkileriyle ilgili yalnızca sınırlı miktarda araştırma mevcuttur. Bu nedenle SARM'lar araştırma ilaçları olarak sınıflandırılırken anabolik steroidler değildir. Bazı anabolik steroidler tıpta FDA tarafından onaylanmıştır. Örneğin Anavar yani oksandrolon, testosteron veya dekadrobolin yani nandrolon. Kronik hastalıkların tedavisi için kabul edilebilir bir güvenlik seviyesi gösterir arkadaşlar bu ilaçlar. Mesela Anavar hafif yapısı ve yüksek toleresi nedeniyle hala kaşeksi tedavisinde erkeklerde, kadınlarda ve çocuklarda başarıyla reçete edilmektedir arkadaşlar. Doktor Thomas O'Connor neredeyse 20 yıldır binlerce erkeği anabolik steroidlerle tedavi etmiştir. Buna karşılık aynı zamanda 2000'den fazla erkeği SARM'lar ile tedavi etmiş ve 10 yıllık bir süre boyunca veri toplamıştır. Doktor Thomas O'Connor kapsamlı anekdot kanıtlarına ve hasta laboratuvarlarının kapsamlı analizlerine dayanarak SARM'ların anabolik steroidlerden daha tehlikeli olduğu sonucuna varıyor. Ve gözlemlediği ana yan etkiler şunlardır arkadaşlar. Kardiyovasküler zorlanma, testosteron baskılanması ve karaciğer stresi. Doktor O'Connor'a göre SARM'ların hepatotoksik etkileri yüksek dozda Anavar ki burada yüksek dozdan kastım 50 mg'ın bölü gün almaya eşdeğerdir arkadaşlar. FDA ayrıca SARM kullanıcılarında kısa vadede bile karaciğer ve kardiyovasküler komplikasyonlarına dair kanıtlar bulunmuştur arkadaşlar. 2017'de FDA SARM'ları potansiyel olarak tehlikeli olarak etiketli ve onları araştırma kimyasalları yerine diyet takviyeleri olarak nitelendiren ve bu yolla satış yapan çok sayıda web sitesini kapatmıştır arkadaşlar. Hadi şimdi bir de SARM'ların yan etkilerine bakalım. Teoride SARM'ların yan etkileri doku seçiciliğinin mekaniği nedeniyle anabolik steroidlerden daha hafiftir. Bununla birlikte pratikte Dr. O'Connor'a göre SARM'ların yan etkileri anabolik steroidlere benzer ve hatta daha şiddetlidir. Tansiyona bakılacak olursak arkadaşlar, anabolik steroidlerin mükemmel bir ilaç olmamasının nedenlerinden biri HDL, LDL kolesterol ve kan basıncı üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanmaktadır. Farklı steroidler farklı seviyelerde kardiyovasküler riski oluşturacaktır arkadaşlar. Örneğin dianabol veya anadrol gibi oral steroidler kolesterolde büyük dalgalanmalara neden olarak hipertansiyon riskini önemli ölçüde artırabilir. Bununla birlikte testosteron veya dekadrobolin gibi enjekte edilebilir steroidlerin kan lipidleri üzerinde sadece hafif etkileri vardır. SARM'ların HDL kolesterol seviyelerini önemli ölçüde azalttığına ve arterioskleroz riskini arttırdığına dair önemli kanıtlar vardır arkadaşlar. SARM'ların kalp üzerindeki olumsuz etkileri aynı uygulama yöntemi nedeniyle oral steroidlere benzer şiddetli olabilir arkadaşlar. Ağız yoluyla alındığında ve yutulduğunda SARM'lar ve oral steroidler karaciğer tarafından işlenir. HDL kolesterol üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olan hepatik lipaz enzimini artırır. Bu nedenle belirli enjekte edilebilir steroidlerin esasen karaciğeri atlayarak ve daha sağlıklı bir kan lipid profilini koruyarak SARM'lara kıyasla kardiyovasküler açıdan gerçekten daha güvenli olma ihtimali mümkündür arkadaşlar. Karaciğer toksisitesine bakacak olursak arkadaşlar, daha önce de bahsettiğim gibi sıvı SARM'lar karaciğer tarafından parçalanarak alt ast enzimlerinin yükselmesine neden olarak organda iltihaplanma ve stres anlamına gelir. Bu bilinçsiz bir şekilde kullanıldığında karaciğer hasarına neden olma potansiyeline sahip olan C17 alfa alkilenmiş oral steroidlere benzer bir etkidir arkadaşlar. Testosteron bastırma açısından SARM'lara bakacak olursak arkadaşlar, anabolik steroidler eksojen testosteron formlarıdır. Bu nedenle vücut aşırı düzeyde yapay testosteron tespit ettiğinde doğal üretimi durdurur. Etkileri bir steroid kürü sona erdiğinde tam olarak hissedilebilir. Bilinçsiz bir şekilde steroid kürü yapan birçok kullanıcı aynı şikayetten muzdariptir. Nedir bunlar arkadaşlar? Azalan libido ve cinsel işlev, düşük enerji ve azalmış refah. Bu tür yan etkiler genellikle geçicidir ve kullanılan steroidlere bağlı olarak birkaç hafta veya ay sürebilir arkadaşlar.
Anadrol veya trembolon gibi güçlü bileşikler hipogonadizme yani tamamen kapanma neden olabilirken anavar veya primobolan gibi hafif steroidler testosteronda yalnızca orta derecede bir düşüşe neden olabilir. SAM'lar steroidal bileşikler değildir ancak androjen reseptörüne bağlandıklarında yüksek afiniteleri endojen testosteronda azalmaya neden olabilir. Bu steroidler gibi testosteron seviyeleri üzerine benzer geçici bir etkiyle sonuçlanır. Testosteron baskılanmanın kapsamı SAM'larda henüz tam olarak bilinmemektedir. Ancak vücut geliştiricinin doğal hormon üretimini geri kazanma girişiminde SAM kürlerinden sonra kür sonrası terapileri yaptıkları yaygın olarak görülmektedir arkadaşlar. SAM kullanıcılarında HPTA yani hipotalamik hipofiz testis ekseni de orta düzeyde etkileşim beklenebilir arkadaşlar. Daha güçlü SAM'lar S4 yani andarin ve MK2866 ostarin gibi daha hafif SAM'lara kıyasla yani LGD 4033 ligandrol ve RAT 144 testalon gibi doğal testosteronda daha büyük değişikliklere neden olacaktır arkadaşlar. Jinekomasti açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar bazı anabolik steroidler esasen erkeklerde meme dokusunun genişlemesi olan jinekomasti olarak da bilinen jinekomasti hastalığına neden olabilir arkadaşlar. Hafif evrelerde bu kabarık meme uçları gibi görünebilir ancak sonraki evrelerde pektoraller kadın memelerine benzeyebilir. Şöyle bir şey olur. Testosteronu östrojene dönüştüren aromataz enzimi nedeniyle birkaç steroid jinekomastiye neden olabilir. Anadrol gibi östrojen reseptörlerini hücresel düzeyde doğrudan uyarabilir arkadaşlar. SAM'lar aromatize olmazlar ancak dolaylı olarak östrojen seviyelerini yükselterek jinekomasti ile sonuçlanabilirler. Androjen reseptörüne bağlanmak için kullanıcıların doğal testosteronu ile rekabet eden SAM'lar önemli ölçüde daha yüksek bağlanma afinitesi nedeniyle bu savaşı rahatlıkla kazanır ve doğal testosteron seviyesini östrojen ve DHT reseptörlerine bağlanma için çok daha kolay hale getirebilir. Bu nedenle SAM kullanılanlarda jinekomasti, su tutma ve saç dökülmesi görülmesi hala mümkündür arkadaşlar. Arimistan gibi hafif bir anti-aromatoz inhibitörü yüksek östrojen yan etkilerine karşı koymak için SAM döngüleri sırasında kullanılabilir. Buna karşılık vücut geliştiriciler östrojenik etkilere karşı koymak için güçlü steroid kürleri sırasında tipik olarak daha güçlü aromataz inhibitörleri veya SERM'lerle başvururlar. Hemen bir dipnot vereyim burada arkadaşlar size. Östrojen seviyelerini yükseltmeyen, jinekomasti tehdidi oluşturmayan kuru bir vücut yaratan kuru steroidler de vardır. Bu tür bileşiklere birkaç örnek verecek olursak arkadaşlar anavar, spedrol, turinabol ve vinsterol'dur. Alım şekli ve SAM formlarına bakacak olursak arkadaşlar anabolik steroidler tipik olarak enjekte edilebilir veya oral formda bulunur. Bununla birlikte SAM'lar teknik olarak bir araştırma kimyasalı olduğundan nadiren tablet biçiminde gelirler. Bunun yerine sıvı olarak kullanılırlar. Vücut geliştiriciler genellikle sıvı SAM'ları ya hemen yutarak ya da dilin altında bekleterek ve yutmadan önce 10-15 saniye bekleterek ki böylece SAM'lar mukusları ile temas yoluyla daha fazla emilim için ağızdan uygulanırlar arkadaşlar. Enjeksiyon genellikle her iki bileşik için daha az uygun ancak daha optimal uygulama yöntemi olarak kabul edilir. Bunun nedeni daha az hepatik ve kardiyovasküler streslerine neden olan enjekte edilebilir maddelerdir arkadaşlar. Ağız yoluyla alınan ister oral steroidler olsun, isterse de SAM'lar olsun kan dolaşımına girmeden önce karaciğer tarafından parçalanmak zorunda olduklarından karaciğerde artan hasar meydana gelebilir. Ayrıca karaciğer tarafından işlendiğinde orallar hepatik lipazı yükseltebilir. Hepatik lipazın artması demek kan basıncının artması demektir arkadaşlar. Bana kalırsa kullanıcılara verdiği seçenekler dolayısıyla steroidler SAM'lara karşı daha avantajlıdır. SAM kullanıcıları bu ürünlerin sadece ağız yoluyla alabilecek iken steroid kullanıcılarının enjekte yolunda seçme imkanı vardır arkadaşlar. SAM'ları tablet biçiminde bulmak mümkündür ancak bunlar çok azdır. Sıvı SAM'ları yuttuktan sonra genellikle daha sonra ağızda kalan güçlü kötü bir tada sahiptirler arkadaşlar. SAM'ların kadınlar için uygunluğuna bakacak olursak birçok anabolik steroid yüksek virilizasyon olayları nedeniyle kadınların alması için uygun değildir. Steroid alan kadınlar şu yan etkileri yaşayabilir. Klitoris boyunda büyüme, meme küçülmesi, daha kalın ses, düzensiz adet döngüleri ve vücutta kıllanma. Tabi bazı istisnalar vardır. Örneğin anavar gibi arkadaşlar. Bu ilacı alan ve orta düzeyde alan bayanlarda erkeksi etkiler görülmez.
SAM'ların virülizasyonla ilişkisine ilişkin sınırlı araştırmaya rağmen erken anekdot niteliğinde kanıtlar kadınlarda daha iyi tolere edildiğini göstermektedir. Tabi bunun sebebi de androjeniteyi azaltan doku seçiciliği nedeniyle olabilir arkadaşlar. Bununla birlikte karaciğer ve kalp için dikkate değer riskler SAM'lar alan kadınlar için hala geçerlidir. Anavar gibi hafif kadın dostu steroidler alırken bu tür sağlık riskleri önemli ölçüde daha az görülmektedir. Sahte ürünler açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar hem anabolik steroidler hem de SAM'lar kara borsada yaygın olarak taklit edilir ve kullanıcıların sağlıkları için risk oluşturur. Bununla birlikte birçoğu tıbbi amaçlar için reçete edilen, daha sonra kara borsaya sızan tabii ki farmasötik sınıf steroidler satın alınabilir arkadaşlar. Farmasötik sınıf bir yeraltı laboratuvarında yani tıbbi olmayan bir profesyonel tarafından formüle edilmek yerine bir ilaç şirketi için çalışan bilim adamları tarafından ve bir laboratuvarda üretilerek yüksek kaliteli bir ürün sağlar arkadaşlar. FDA onayı olmaması nedeniyle şu anda doktorlar tarafından reçete edilmediğinden SAM'lar için herhangi bir farmasötik sınıf bulunmamaktadır. Bu nedenle gerçekten etikette yazıldığı gibi olanı sağlayan güvenilir bir SAM kaynağı bulmak farmasötik dereceli steroidleri bulmaktan çok daha zor olabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tam anlamıyla farmasötik steroidlere ulaşmak için yapmanız gereken şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden bana ulaşmanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar aslında bütün bu konunun sonucu olan bölüme geldik. SAM'lar ile steroidler arasındaki savaşı kim kazanır? SAM'lar için sadece 20 yıllık araştırma kaldı ki sınırlı insan denemeleriyle karşılaştırıldığında anabolik steroidlerin etkilerini belgeleyen neredeyse bir asırlık araştırma var arkadaşlar. Mevcut çalışmalara ve anekdotlara dayalı verilere dayanarak SAM'ların steroidlerden daha zararlı olduğunu ve vücut kompozisyonu üzerine önemli ölçüde daha az etkiye sahip olduğunu gösteren kanıtlar da vardır arkadaşlar. Ve aslında risk ödül oranı doktorların dünya çapında erkeklere rutin olarak reçete ettiği testosteron gibi daha güvenli steroidlerin olması ve uygulama olarak seçeneğinin daha fazla olması SAM'lara karşı steroidleri birkaç adım daha öne çıkartıyor arkadaşlar. Peki sizin için hangisi daha iyi? SAM'lar mı yoksa steroidler mi? Bu videonun altında yorum olarak cevabınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir videonun sonuna geldik. SAM'lar hakkındaki iyi ya da kötü düşüncelerinizi bir nebze objektif olarak değiştirebildiysem ne mutlu bana. Bundan sonra da gelecek olan eşsiz ve gerçek bilgilerle dolu videolarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hikayelerimde sizlerle paylaştığım bilgileri de kaçırmak istemiyorsanız şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her şeyden önce sizlere sağlık, bol kazanç ve sonrasında bol sporlu günler diyorum. Ben kaçtım, hoşça kalın arkadaşlar.